ABD'de başkanlık seçimleri sona erdi ve birçok kişinin beklentilerinin aksine Donald Trump, Kamala Harris'i deyim yerindeyse ezdi geçti. 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra Donald Trump 4 yıl aradan sonra yeniden Beyaz Saray'da 47. ABD Başkanı olarak görevi devralacak ve Melania da eski ve yeni First Lady olarak politika sahnesinde tekrardan boy gösterecek. Bu gizemli kadının hayat hikayesini ve First Lady olarak yaşadıklarını gelin birlikte inceleyelim. Özgüven sahibi pek çok kadın için Melania Trump bir rol modelden başka bir şey değildir. Toplum içinde takındığı o yapmacık gülümsemenin ardındaki bu kadın benim için hala bir muamma. Bazen çok kırılgan gibi duruyor ve utangaçlığını örtmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ancak genellikle güçlülerin dünyasında kendini evinde hisseden hırslı bir model ve birkaç yıl içinde muhafazakar Amerika'nın bir ikonu olmayı başaran bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Bir zamanlar Melania Trump dünyanın en gizemli First Lady'siydi. Trump Amerika'sına karşı bir protesto olarak doğum yerinin yakınına dikilen bir heykel, Melania'yı küçük, çirkin ve kısık yüzlü bir figür olarak tasvir ediyor. Ama bu heykelin Melania'nın basın sözcülerinin yıllardır yaydığı peri masalıyla hiçbir ortak yanı yok. İşte her şey burada başladı. Eski Yugoslavya'daki küçük bir sanayi kasabasında. Melania bir banliyödeki bu bungalovda büyüdü. Ailesinin evinin kasvetli komünist mimarisine özgü binalarla pek de fazla ortak noktası yok. Ailesi Melania'nın gizemli çocukluğu hakkında toplum içinde asla konuşmuyor. 7 yaşındayken babası onu model yarışmalarına gönderiyordu. Hayatındaki ilk erkek olan babası Viktor Knaus, Yugoslavya Komünist Partisi'nin üyesi ve arabalara, barlara ve kızının güzelliğine hayran bir araba tamircisiydi. Melania daha genç bir kızken bile göz kamaştırıyordu ve babası Viktor onu moda çekimlerine katılmaya ikna ediyordu. Donald Trump'la çarpıcı bir benzerliği olan babası onu giydirir ve bazen ışıltılı, bazen baştan çıkarıcı pozlarda fotoğraflarını çekerdi. 80'lerin sonunda Melania henüz daha 15 yaşındayken başkente taşındı. 2 yıl sonra mimarlık okumaya başladı ama okulu bırakmak zorunda kaldı. O zamanki erkek arkadaşı onu çok iyi hatırlıyor. Sessiz, zarif giyimli bir kızdı. 90'ların başında Slovenya'da Giorgio Armani, Prada ya da Givenchy'yi bilen pek çok kimse yoktu. Ama Melania hepsini tanıyordu. Vespa'mızla Ljubljana'da dolaşırken sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi görünürdü. Melania kazanamasa bile 16 yaşında bir modellik yarışmasında öne çıkan bir uzaylı. O zamanlar modellik kariyeri güzel kızlar için batıya giden yolu açan, imrenilen ve Doğu blokundan kaçmak için harika bir fırsattı. Bugün bile Slovenya'daki genç kızlar Melania gibi bir kariyerin hayalini kuruyorlar. Onlar için güzellikleri, bağımsızlığa giden yoldaki sermayeleri ve Slovenya'dan ayrılmanın bir çıkış kapısı. O zamanlar modellik kariyerini ilerletmek için Melania Slovenya'dan ayrılmak için sabırsızlanıyordu. Ama kimse onun bir gecede ortadan kaybolacağını düşünmemişti. Gizemli Melania. 3 yıl boyunca ortadan yok oldu ve kimse nerede olduğunu ya da neyin peşinde olduğunu bilmiyordu. Paris, Milano, Moskova, sanki yer yarılmıştı da içine girmişti. Neredeydi? Tıpkı bugün olduğu gibi 90'larda da birçok insan New York'a gitmeyi hayal ediyordu. O zamanlar model yarışmaları çok popülerdi. Yarışma podyumları uzun, ince bacaklı, güzel kül kedileriyle doluydu. Melania, modanın başkentine geldiğinde kalabalığın içinde kaybolmayı nasıl başardı? Binlerce Doğu Avrupalı genç kadın, şöhret ya da zengin bir erkek arayışıyla bu şehirde mahsur kalmış durumdaydı.
Yüzlerce küçük Melania bu mega kentte Claudia Schiffer gibi veya bu acımasız moda endüstrisini çok iyi bilen Cindy Crawford gibi olmayı özlemle hayal ediyordu. Daha henüz 25 yaşındaydım ve menajerim bunu kesinlikle kimseye söyleme diyordu. Ama bu geride kalan 25 yıl beni ben yapmıştı. Neden kendimi olduğumdan daha genç göstereyim ki? Melania ise New York'a geldiğinde 26 yaşındaydı ve bir top model olmak için çok yaşlıydı. Ama neyse ki bir fotoğrafçı onu fark etti. Alain de Bastille. Melania ile tanıştığımda portföyünde sadece 3 adet fotoğrafı vardı. Kimse onu tanımıyordu. Ben de onu pek tanımıyordum. Onu New York'taki Metropolitan modellik ajansında gördüğümde gerçekten harika olduğunu düşündüm. Güzelce paketlenmiş bir hediye gibiydi. Cevap verirken sesi robot gibi çıkıyordu. Sanki her şeyi kontrol eden bir sistemi varmış gibiydi. Nasıl davranmalıyım, ne söylemem gerekiyor, hangi pozu takınmalıyım, hayatı ve New York'a neden geldiği hakkında konuşurduk. Onun üzgün olduğunu hissediyordum. Kaybolmuş gibiydi. Aradığı şey tutunabileceği biriydi. Böyle kadınların yapmak istemedikleri şeyleri yapabileceklerini hissedersiniz. Ve bu benim ruhumu incitiyordu. Tıpkı New York'ta aileleri ya da ebeveynleri olmadan yapayalnız kalan diğer pek çok kız gibi. Bu yalnız Amazonlar, milyonerlerin ve güzel kızların bölgesi olan New York'un gözde Soho semtindeki restoranlarda gece gündüz cirit atıyorlardı. Seks, moda, güç, para. Ama Melania Donald'ını başka bir yerde buldu. Buranın adı Kit Kat Club'tı ve oldukça sıra dışı bir yerdi. Aslında bir gece kulübü değil de daha çok bir kabareydi. Melania arkadaşı Edith ile birlikte masamıza oturdu. Sonra Donald Trump'ın mekana geldiğini öğrendim. Onu bize katılmaya davet ettim ve ikisini tanıştırdım. 2 hafta sonra bir akşam yemeği düzenledim ve diğerlerinin yanı sıra arkadaşım Donald'ı da davet ettim. Tabii ki Melania'yı da. Sonra birden ikisi birlikte evime geldiler ve ben de "Hayda, ne oluyor?" diye düşündüm. Bu Melania'nın sık sık magazin gazetelerinin ön sayfalarını süsleyen ve sevgilileriyle gurur duyan New Yorklu emlakçı Donald Trump'ın harika dünyasına attığı ilk adımdı. Donald şimdi kendisinden 24 yaş genç olan son sevgilisini çevresine tanıtıyordu. Donald sayesinde Melania çalışma vizesini aldı ve onu dergilerin ön sayfalarına taşıyacak olan faydalı bağlantıları çabucak kurdu ve uzun zamandır beklediği başarı birdenbire karşısındaydı. Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu neredeyse artık herkes biliyor. Başarıyı sever ve etrafına başarılı insanları toplamayı sever. Melania'ya da hayrandı. "Dünyadaki en güzel kadın benim karım," diyordu. Eşinin de başarılı olması onun için çok ama çok önemliydi. Melania sadece bir model değil, bir top model olmalıydı. Bu da fotoğrafçı Antoine Vergla'ya Melania ile bir çekim yapma fikrini verdi. İngiliz erkek dergisi GQ için onu bir tür James Bond kızı olarak görüntülemek istiyordu. Donald da çekimleri gerçekleştirebilmesi için özel jetini kullanmasına izin verdi ve onu destekledi. İşin en zor kısmı ise erotik bir fotoğraf çekmekti. Yani Melania'nın çok fazla şey göstermeden çıplak bir fotoğrafını çekmek. Sonuç gerçekten muhteşemdi. 2000'li yıllarda Melania bağımsız bir kadının tam tersi gibi görünüyor. Güçlü, ataerkil dünya için prestijli bir güzellik objesi. Çenesini kapalı tutan 1,78 m boyunda güzel bir bebek. Donald Trump zaferinin ödülünü gururla sergiliyordu ama Melania'nın rakipleri çoktu. Sevgilisi mankenleri her şeyden çok seviyordu.
güzellik takıntısı olan ve sonuçlarına aldırmadan kadınları baştan çıkarıp küçümseyen bu adamı elinde tutmayı nasıl başarıyordu? Melania'nın sırrı, Trump'ın kurallarını kabul ediyor ve bu milyarderin karısı olmak için ince stratejisini ısrarla sürdürüyordu. Donald Trump sadece güzel kadınları değil, Miami yakınlarındaki yaklaşık 9.000 nüfuslu bir şehir olan Palm Beach'i de seviyordu. ABD'nin en zengin şehirlerinden biri. 43 milyarderin ikametgahı burada. Donald Trump'ı sevmeyen pek çok insan da var. Onu küçümsüyorlar çünkü o bir başarı timsali. Ancak o burada da bir imkansızı başardı. Bunu ancak bir Donald Trump yapabilirdi. Palm Beach yetkilileri ona tüm ihtişamı ve güzelliğiyle Mar-a-Lago kulübünü burada açması için izin verdiler. Melania da her hafta sonunu Mar-a-Lago'daki altın kafesinde geçiriyordu. Donald Trump kayıt ücreti $200.000, yıllık aidatı ise $12.000 olan bu kulübü 1985 yılında satın aldı ve Floridalı dul bir kadından satın aldığı bu Venedik tarzı saray ile kendi zevkine göre bir Avrupa yarattı. Görülmeye değer bir mini Versailles. 8 milyon ödeyip aldığı bu gayrimenkul bazı yenileme çalışmalarından sonra şimdi yaklaşık $600 milyon değerinde. Tüm mülklerinde olduğu gibi Mar-a-Lago'da da altın önemli bir rol oynuyor. Tuvaletlerde bile. Slovenya'dan çok çok uzaklarda bir altın kafes. 7 yıldır güzel ve her zaman uyumlu, asla şikayet etmeyen ve daima çok şık, örnek bir nişanlı olan Melania, müstakbel kayınvalidesi de onu veto etmediğinden mükemmel bir eşe dönüştü. Donald Trump başkan adaylığını açıklamaya karar verdiğinde Melania onun mükemmel siyasi reklam nesnesi haline gelmişti. Tüm iletişimini izleyen kocasının talimatlarına göre şekillendirilmiş bir model. Haziran 2015. Siyaset sahnesine ilk çıkışında Melania sadece gülümsedi ve sessiz kaldı. Bundan 6 ay sonra Trump ona tam 15 saniye verdi. Merhaba Iowa. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Her şey çok güzel olacak. Donald en iyi müzakereci. Teşekkür ederim. Bundan 3 ay sonra ilk konuşmasını yapmasına izin verildi. Tüm Amerika 90 saniye içinde Melania'nın büyüleyici aksanını ve doğallığını keşfetti. Merhaba, çok memnun oldum. Sizi seviyoruz. Teşekkürler, biz de sizi seviyoruz. Bugün kocamla birlikte sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Onunla çok gurur duyuyorum. Çok sıkı çalışıyor, nazik ve büyük bir kalbi var ve o harika bir lider. Başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce Melania'nın nihayet tek başına ilk siyasi konuşmasını yapmasına izin çıktı. 15 dakika boyunca sanki bir kurtarıcı gibi gördüğü, konuşma metnini okuduğu teleprompter'a umutsuzca bakıp durdu. 2016 seçim kampanyasında Melania kırılgan görünmesine rağmen ama aynı zamanda Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş güzel bir göçmenin somut kanıtı gibiydi. Trump'ın danışmanları hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyordu. Melania'nın gizemli geçmişiyle ilgili söylentiler kesinlikle ortadan kaldırılmalıydı. Bir İngiliz gazetesi Melania'nın sözde karanlık yılları hakkında iddialarda bulununca Melania $150 milyon tazminat davası açtı. Melania'nın Sloven avukatı $3 milyon kazandı. Ancak Temmuz 2016'da
Cleveland'daki Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Melania'nın ilk siyasi krizinde yardımcı olmak için sadık koruması olan Sloven avukat ne yazık ki katılmamıştı. Siyaset makinesi bir kez daha kadın seçmenlerin oylarını kazanmak için Melania'yı kullanmak istiyordu. Kocasının öncülüğünde Melania bu oyuna dahil oldu. En küçük ayrıntısına kadar medya tarafından dikkatle izlenen Melania için her şey yolunda gidiyor gibi görünmekteydi. O anda kimsenin fark etmediği şey bu konuşmanın siyasi bir depremi tetikleyeceğiydi. Your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That you treat people with respect. They thought and showed me values and morals in their daily life. Bir skandal. Melania, demokratların ikonu olan eski First Lady Michelle Obama'yı kopyalamıştı. Trump karşıtı tüm Amerika onunla dalga geçiyordu. Melania, kampanya ekibinin aday üzerindeki etkisini en aza indirmek için kendisine bir komplo kurduğunu açıklıyordu. Bu, gücün merkezindeki bir kadının etkisini azaltmak için onunla alay etmenin klasik bir yoluydu. Melania, Sarkozy'nin eski eşi Cecilia Attias, Carla Bruni, Brigitte Macron ve diğerleri gibi bu kampanya ekiplerinin ne kadar güçlü olduğunu acı bir şekilde deneyimlemişti. Geri çekildi ve arka planda kaldı. Ta ki kocasının bir sonraki skandalına kadar. Bu kez gazeteler Donald Trump'ın sadakatsizliklerini ve tecavüz suçlamalarını haber yapıyorlardı. Seçimlerden bir hafta önce Washington Post, Donald Trump'ın kadınların bacak arasını avuçlamaktan hoşlandığını övünerek söylediği bir ses kaydını ortaya çıkarttı. Siyasi reality show'da yeni bir bölüm. Melania yine kamera önünde kendisine biçilen rolü oynamak zorunda kalmıştı. I said to my husband that, the language is inappropriate. It's not acceptable. And I was surprised because that is not the man that I know. My husband is real. He's raw. He tells it as it is. He's kind. He's a gentleman. He supports everybody. Amerika'nın azımsanmayacak bir bölümü Melania'nın görüşlerini destekliyor ve bu görüşler nedeniyle de ona hayranlık duyuyordu. Trump'a oy vermek için bir nedenleri daha vardı. En azından demokratların yıllardır hor gördüğü toplumun bu kesimi için. Donald'ın en sevdiği şarkıcı olan Frank Sinatra'nın şarkıları Trump'ın seçim partilerinde sık sık çalınıyordu. Bir sonraki adayın konuşmasından önce mutlaka bir Sinatra şarkısı çalınıyordu. Geleneksel Amerikan seçmeni, zengin, aktör, şarkıcı ve çapkın olan Sinatra'yı oldum olası çok sever. Donald ve Melania yemin töreni akşamı Washington'da Sinatra'nın My Way şarkısı eşliğinde dans ettiler. Slovenyalı küçük model kız, çeşitli pürüzlere rağmen First Lady olmayı sonunda başarmıştı. Ocak 2017'de ulusun karşısına ilk kez resmi olarak çıktığında kıyafeti 1960'ların nostaljik Amerika'sını anımsatıyordu. Yani Kennedy'lerin idealize edilmiş
Amerika'sını. Son derece vintage olan bu pastel mavi elbiseyi giyen Melania'yı görünce Jackie Kennedy'yi hatırlamamak neredeyse imkansızdı. Belki de sadece Jackie'nin çok şık giyinen bir First Lady olması anlamında bu kesinlikle bir göndermeydi. Ve aynı zamanda efsanevi Kennedy çiftiyle 60'ların ideal imajı ABD'de 60'lı yılların başı bugünden tamamen farklı bir dönemdi. Dolayısıyla belki de bu aynı zamanda geçmişe bir saygı duruşu ve zamanı geri döndürme özlemiydi. Aile, ana vatan, güzellik ve lüks hayat. Ancak First Lady'nin mükemmel görünümünden sorumlu olan başkanın image makerları ve danışmanları değil, Melania'nın moda danışmanı olan küçük bir Fransız kasabası Saint-Saturne'den bir Fransızdı. Trump'ı protesto etmek amacıyla birçok tanınmış tasarımcı eşini giydirmeyi reddederken Melania'nın Fransız stilisti Hervé Pierre Trump'ı destekliyor ancak herhangi bir yorum yapmak istemiyordu. Hervé Pierre, Melania için tıpkı hafızalarda yer eden kıyafetleri gibi şapkalarını da seçiyordu. Muhalefetin Melania'nın devlet toplantılarında üst düzey mankenlik yapmasını ya da Afrika'ya gitmesinin siyasi bir provokasyon olmasını eleştirmesi kimsenin umurunda bile değildi. Safari'ye katılan bir çizgi roman karakteri gibi görünüyordu. Sanki kılık değiştirmiş gibiydi. Kibarca ifade etmek gerekirse göze ve kulağa oldukça aptalca, saf bir hayal gücü gibi geliyordu. En kötü ihtimalle giydiği şapka sömürge dönemine bir göndermeydi ve pek çok kişi de bunu böyle anladı ve diplomatik bir devlet ziyareti için çok duyarsız olduğunu düşündü. Siyasi podyumdaki ilk adımları sırasında Melania birkaç kıyafet hatası daha yaptı. Bunlardan ilki topuklu ayakkabılarıyla ilgiliydi. Ağustos 2017'nin sonunda Teksas'ta binlerce insanın evsiz kaldığı sel bölgesinin ortasında yüksek topuklu ayakkabılarla göründü. Eleştiriler 48 saat boyunca yağmur gibi yağdı. Melania sürekli bir takip altında olduğunu fark etti ve durumu tersine çevirdi. Mart 2018'de siyasi bir krizi tetikleyen First Lady'nin skandal yaratan parka olayı yaşandı. Meksika sınırında göçmen çocuklar için kurulan bir kabul merkezini ziyaret etmek üzere uçak merdivenlerinden rahat adımlarla inerken giydiği parkasının arkasında "Benim gerçekten umurumda değil, ya senin" yazıyordu. Açık bir mesaj. Parkayı havaalanında giydim. Bu mesaj öncelikle beni sürekli eleştiren sol medyaya yönelikti. Onlara umurumda olmadıklarını ve beni istedikleri kadar eleştirebileceklerini göstermek içindi. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmaya devam edeceğim. Peki Melania insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyor mu? Her halükarda bu azarlayıcı hareketiyle kocasını kamuoyu önünde azarlamaktan çekinmiyordu. Örneğin Washington'da dedikodulara neden olan ve soru işaretleri yaratan Trump'ın elini ittiği hareket baş sayfaya bile çıktı. Washington Post, Bayan Trump'ın Beyaz Saray'da değil, ailesiyle birlikte bir banliyöde yaşadığına dair söylentilere yer veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye soran bir basın mensubuna, Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders şöyle cevap verdi.
Tek söyleyebileceğim Washington Post'un yanıldığıdır. Bu çok çirkin ve saçma bir iddia. First Lady burada yaşıyor ve biz onu düzenli olarak görüyoruz. Bence bu tür şeyler Washington Post'a değil, magazin gazetelerine ait. Umarım bir dahaki sefere daha iyisini yaparlar. Melania mutlu mu, değil mi kimse bilmiyor. Oğlunun yanında olmadığı zamanlar nadiren gülümsüyor, Beyaz Saray'daki kampanya filmleri hariç tabii. Bir anne ve bir eş olarak rolünün gereğini yerine getiriyor ve oğluyla vakit geçiriyor. Bence aynı zamanda bir ev kadını olan ve çocuklarına bakan insanlar kendilerini tasdik edilmiş gibi hissediyorlar. Bunu açıkça gösteriyor ve bundan utanmıyor. Bu başarıyı hisseden tüm Trump propaganda makinesi daha fazla kadın seçmeni kazanmak için çok çalışıyor. Melania ile hemen hemen aynı dış görünüşe sahip yeni ve çok özel bir kadın danışman sosyal medyada boy gösteriyor. Uzun saçlar, topuklu ayakkabılar, vücudu saran elbiseler, Kimberly Guilfoyle, Donald Trump'ın en büyük oğlunun kız arkadaşı ve kadın Trump hayranlarından sorumlu. Bu aşırı feminist ama retorik olarak agresif stratejistler 2016'dan beri Amerika'nın kırsal bölgelerinde ev ev dolaşıyorlar, sloganları Trump için kadınlar. Melania gibi onlar da yüksek topuklu ayakkabı giyiyor, klasik aile yapısından ve kadın erkek eşitliğinden yanalar, yeni bir muhafazakar feminizm. Kıyafetleri için seçtikleri renk oldukça açık. Elbette bunun arkasında bir strateji var. Kıyafetlerinde genellikle kırmızı, beyaz ve mavi renkleri tercih ediyorlar. Başka bir deyişle Amerikan bayrağının renklerini. Etekler genellikle çok dar. Bu da hareket özgürlüğünü kısıtlıyor ve yürüyüş şeklini etkiliyor. Kadınlar dar etek giydiklerinde otomatik olarak kalçalarını hareket ettiriyorlar ve yürüyüş şekilleri bir ölçüde cinselleşiyor. Donald Trump bu yeni minyatür Melania politikacılarına bayılıyor. Tüm zamanların en suskun First Lady'si ve sadık eşi seçmenlere ideal kadın olarak sunuluyor. Medya tarafından sürekli saldırıya uğramasına ve aşağılanmasına rağmen çok iyi bir iş çıkarıyor. Her şeye rağmen kocasının yanında duruyor ve Trump için son derece önemli olan da tam olarak bu. Yani eşine güvenebilmesi. Onlar bir çift ama aynı zamanda da ortak. Yani tüm hikaye kendini erkeklerin iradesine tabi kılan bir ideal kadın etrafında dönüyor. Gizemli Melania Trump. Günün birinde Palm Beach emeklilerinin en güzeli mi olacak? Tüm bu büyüleyici, naif kız tavırlarını sadece rol icabı olarak mı yapıyordu? Bir politikacının genç eşi olarak yaptığı gibi mi? Slovenyalı model Trump'ın Amerika'sındaki örnek kadın rolünden mutlu mu? Her şeye rağmen o Birleşik Devletler tarihinin en gizemli First Lady'si ve öyle de kalacak. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. First Lady Melania hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Geçmişte yayınladığımız ve ileride yayınlayacağımız videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayın.
Bir sonraki videoda başka bir konuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.